Eski konumuna geri getirdim. Tam ayarlamaya çalışıyorum yine ekranı her zamanki gibi. Tamam, desteleri görebiliyoruz. Önemli olan da bu. Yeni bir okumayla birlikteyiz. Aklındaki kişi seni en son gördüğünde acaba seninle ilgili neler düşündü? İçinde neler oluştu? Bu aranızdaki bağlantıyla ilgili herhangi bir değişikliğe sebep oldu mu? Buna bakacağız. Şimdi aklındaki kişi tabii seni çeşitli şekillerde görmüş olabilir. Görüşmüş olabilirsiniz, konuşmuş olabilirsiniz, karşılaşmış olabilirsiniz. Zaten görüşen iki insan olabilirsiniz veya hiç konuşmuyorsunuzdur. Belki resmine baktı, profiline baktı. Ee, ve sonuçta seni gördü ve seninle ilgili bir şeyler düşündü. Konumuz bu. Bugün iki tane grubum var her zamanki gibi ve iki tane aynı renk. Bugün deste seçmekte zorlanmazsınız diye düşünüyorum. İki tane mor desen var, sadece desenleri farklı. Şöyle göstereceğim size. Evet, bunlardan çekildiğini hissettiğim birini seçebilirsin. Deste seçemeyenler, her zaman söylediğim gibi ne yapabilirsiniz? Her ikisini de izleyebilirsiniz. Size uyanı alabilirsiniz. İzlediğiniz deste uymazsa ötekini muhakkak izleyin. Bazen de insanın kafası karışabiliyor. Gerçekten karar veremediysen ya da muhakkak ikisini de izle ve hangisi sana uygunsa onu al. Şimdi birinci grupla başlayacağım. Ama biraz beklemek istiyorum hani yayına gelecek olan arkadaşlar için. Kalplerinize görüyorum. Hepiniz çok tatlısınız. Evet, bu akşamı kaçırmak istemedim. Yarın bir güneş tutulması var biliyorsunuz. Onun da aynı zamanda ilişkiler üzerinde muhakkak ki etkisi olacak. İyi veya kötü. Ve güneş tutulmasını tek bir gün olarak değerlendirmeyin. Bu 2022 yılı boyunca bizi etkiliyor olacak. Bu güneş tutulmasından sonra bununla ilgili çeşitli etkiler hepimiz yaşayacağız. O yüzden de buna da niyet alalım. Yani bu güneş tutulmasından sonra yine bu ilişkide de dinamik olarak değişen bir şeyler olacak mı? Güzel bir günde bu bakımı yapıyorum. Ve siz de bu enerjiye katılmak için hemen videomu beğenebilirsiniz. Niyetimin içine dahil olabilirsiniz. Videoya şu anda video değil, canlı yayına katılamayan arkadaşlarım, sizin için de açık bir kapı bırakıyorum. Sonuçta zaman asla bizim anladığımız gibi bir şey değil. Zamansız bir zamana niyet ederek bu okumayı yapacağım. Ne zaman bu video seninle buluşursa o zaman senin alman gereken bir mesaj vardır. Şimdi hemen şu destemi kenara alıyorum ve birinci grubumla başlayacağım. İlk sorum şu. Seni en son gördüğünde seninle ilgili ne düşündü? 10 kart alacağım. Şöyle kartların net görün diye uğraşıyorum arkadaşlar. Umarım gözüküyordur. Burası gözükmüyor galiba. Şöyle biraz alayım. Tamam.
biraz mesafeli olduğunu düşünmüş veya rahatsız olduğunu düşünmüş olabilir. Ama buradaki kılıç dörtlüsünde de yatan kadının elinde bir kılıç var. Yani bir savunma halindesin. Ona karşı sert, agresif ve belki de zarar verme enerjisinin olduğunu düşünmüş olabilir. Ama yine de seni görmek ona çok çok iyi hissettirmiş. Aranızda bir kırgınlık olabilir. Bir kırgınlık, bir küskünlük ve bunun sebebini kurnazlıklara bağlıyor. Veya onu düşünce bunu halledecek bir kurnazlık düşünmüş olabilir. Yani bu kırgınlığı, küskünlüğü halledebilecek bir kurnazlık düşünmüş. Şöyle de olabilir, aranızda bir küslük olabilir ve bunun nedeni şu kurnaz insanlar yüzünden biz böyle küsüz diyor olabilir. Burada yıldız kartı geldi. Gözünde de bir yücelmişsin. Veya senin biri yıldız olduğunu düşünüyor, bir star olduğunu düşünüyor. Çok parladığını, ışıldadığını düşünüyor. Ve sana karşı da bir bağımlılık hissetmiş o an. Yani belki bir özlem, belki senden vazgeçemeyeceğini fark etmesi. İçinde bir çocuk ruhu görüyor. Sana baktığında duygusal bir insan görüyor, romantik bir insan görüyor. Ve içinde küçük bir çocuk görüyor. Ve e, soğuk tavırlar yüzünden hani bizim aramızda problem var diyor. Soğuk tavırlar çok kendi soğuk tavır göstermiş olabilir. Veya söylediğim gibi başka birilerinin etkisi yüzünden olduğunu düşünüyor olabilir. Tattaret kartı artık hani senin de ona ihtiyacın olmadığını, kimseye ihtiyaç olmadığını düşünüyor. Yine de içinde bir yerlerde seninle ilgili belki yeni başlangıç arzusu olabilir veya bir şeyleri düzeltmek için keşke elimden bir şey gelse diyor olabilir. Sadakat kartı geldi burada. Yani sana karşı içinde hissettiği bir sadakat duygusu var, bir bağlılık duygusu var. Açıkçası senin şu anda kısmetli bir dönemde olduğunu düşünüyor. Ama aynı zamanda bunu hak ettiğini de düşünüyor. Yani kısmetli bir dönemdesin ona göre ama bunu da hak ettiğine çok inanıyor. İyi şeyleri hak ettiğine veya bir farkındalık gelmiş. Senin ne kadar büyük ve önemli bir kapı olduğunu fark etmeye başlamış. Evet artık arada küslük var, dargınlık var diyor. İki tarafta gurur yapıyor ona göre. Yani sen de gurur yapıyorsun, o da gurur yapıyor. Hani çok soğukluk girdi aramıza. Bunu çözecek bir şey olsa keşke diyor. Bir anahtar istiyor. Neymiş anahtarı bakalım. Yani keşke sen adım atsan ona göre. Hayır öyle bir şey yapmıyorsun tabii ki. Hani iyi bir insansın. Keşke sen adım atsan veya bir vesileyle parasal konularla ilgili bir meseleyle ilgili görüşseniz, konuşsanız. Evet, yine aynı şey. Kırgın bir insan olduğunu düşünüyor ama seni bir su elementi olarak çok gördü. Yani sen su elementi olmayabilirsin ama hani çok duygusal, çok hassas. Belki onun sende gördüğü yönler bunlardır. Ve aynı zamanda seninle de hala bir yol yürüme arzusu var veya uzun bir yol yürüme arzusu ortaya çıkmış. Seni son gördüğünde seninle ilgili düşünceleri bunlar olmuş. Peki onda nasıl bir yankı uyandırdın? Yani tamam seni gördü, belli ki biraz da gözünde parlamışsın. Onda nasıl bir yankı uyandırdın onun içinde? Bunu sormak istiyorum.
Evet, arada artık belli dengesizlikler meydana geldiğini veya dengenin bozulduğunu hissetmiş ve her şeyin tükendiğini hissetmiş. Bunun sebebi şu anda seni çok güçlü bir pozisyonda görüyor. Hem şanslı hem güçlü hem kendine yeten bir insan olarak görüyor. Ve bu pozisyonu da korumak isteyeceğini düşünüyor. Yani hani benim bir şansım olmaz sanırım. Kendi kendine çok yetiyor. Gününü gün ettiğini düşünmüş. Çok iyi olduğunu düşünmüş. Ve yine de şansını denemek istemiş. Yani bir bahaneyle yine de konuşabilir miyiz acaba? Benim burada gördüğüm şöyle bir şey var. Bu insan seni aşırı derecede özgüvenli olarak değerlendirmiş. Ve belki daha önce hani ona karşı bir bağımlılığının veya bağlılığının olduğunu düşünüyordu ama burada artık öyle bir düşünce yok, öyle bir yankı yok. Hissettiği şey daha çok senin hiç kimseye ihtiyacın olmadı. Güçlüsün, mutlusun, kendine yetiyorsun. Hani bana da ihtiyacı yok duygusu gelmiş. Bu güzel, yani bunu fark etmiş olması güzel en azından. Şöyle çevireyim de. Biraz kendime yaklaştıracağım. Birbirimizi görelim. Evet, peki aklında yine de belli fikirler var. Hani seninle en azından bir konuşup başka bahanelerle olsa da tekrar bir kontak kurmak istiyor. Tabii siz şu anda birlikte de olabilirsiniz ama eğer birlikteysen bu insanla, yani o senin partnerinse şu anda ona hiç ihtiyacın olmadığına inanıyor ve bir şeyleri düzeltmekle ilgili içinde bir istek var. Hatta bir rahatsızlık hissi var. Bunu şu anda çok yoğun hissediyorum. Ne hissediyor biliyor musunuz? O duygusu geldi şimdi. Dışlanmış. Tamamen dışlanmış hissediyor kendini. Peki bir eylem veya bu aranızdaki durumu düzeltmek için herhangi bir şey yapacak mı bu insan? Hmm. Şimdi kupa altılısı kartı geldi. Kupa altılısı da görüşmeyi anlatır arkadaşlar. Görüşmeyi çok istiyor. Yani bir vesileyle sana ulaşabilir. Bunu söyleyeyim. Ve dostça bir konuşma olabilir. Yani seninle konuşmayı özlemiş olabilir. Veya işte zaten birlikteysen bu insanla hani birlikte güzel vakit geçirmek için bir teklifte bulunabilir. Sana itiraf edeceği belli şeyler olabilir. Yani seninle ilgili pişman olduğu belli konular var. Belki seni üzmüş olabilir. Kendi pişmanlıklarından bahsedebilir. Ve tekrar bir tamamlanma teklif edebilir sana. Yani yine birlikte bir şeyler yapabilir miyiz acaba? Tabii ki şunu da söyleyecek. Çok bağımsız olduğunun farkındayım şu anda. Hani kimseye ihtiyacın olmadığını farkındayım ama acaba bana katılır mısın? Fakat yani bu konuşma sendeki daha önce üzerine kapattığın bir yara var. Bu konuşma o yarayı açabilir ve çok üzgün hissedebilirsin. Yani hani düşünmek istiyorum diyebilirsin. Ama bu konuşmadan sonra böyle geçmişte olan belli şeyler, kapandığını sandığın, üstünü örttüğün iyileşmemiş yaralar açılabilir ve kendini üzgün hissedebilirsin. Şuraya bakacağım. Ama şunu söyleyebilirim. Yani bu insandan bir teklif gelirse değerlendirebilirsin. Şunun için enerji değişmiş. Yani hani geçmişte hep bu partnerler bu aradaki bağlantının meyvesini yiyen, çok emek vermeyen kişilerdi. Ama bu insan şu anda sana tam tersi bir teklifle geliyor. Yani bu sefer
şansın senin lehine olacağını söyleyebilirim. Burada bir şeyleri kolayca alan kişi sen olabilirsin ve pek çok dileğin de yerine getirilebilir. Peki bir görüşme olabileceğini gördük veya arayabilir demiştim belli bahanelerle. Karşılaşma olabilir ama özellikle ayarlanmış bir karşılaşma olabilir. Ne zaman olabilir bu hani iletişim? ...12 hafta, 12 ay, 3 hafta, 3 ay, 2 gün, 2 hafta arkadaşlar. Balık ve ikizler burcu geldi burada. Bu belki de hani aklındaki kişinin burcunu da temsil ediyor olabilir. Ve 2 gün 2 hafta ama kupa altılısı da hani çok uzak olmayan bir zamanı anlatıyor açıkçası. Böyle bir şeyler değişik, onu söyleyeyim. Farklı bir enerji var. Bugün aklındaki kişiden aldığım enerji, az önce söylediğim gibi, dışlanmış, bir kendini ezik hissetmek, kenara fırlatılmış gibi hissetmek. Biraz üzgünlük enerjisi var. Ha, biz üzülüyor muyuz onlar için? Hiç üzülmüyoruz. Kendi üzüldüğünüz zamanları sayın. Peki sana tavsiye edilen nedir? Bir de bunu soracağım. Son sorum olarak arkadaşlar, yani nasıl davranmalısın, nasıl hareket etmelisin? Bundan sonra hani süreçte bir değişim olacağı söyleniyor. İşlerin tersine dönebileceği söyleniyor. Peki sen ne yapmalısın? Senin için doğru olan karar ne burada? Şimdi ay tanrıçası kartı geldi. Sezgilerin içinde bir endişeye sebep oluyor. Bunu söyleyeyim. Sezgilerini dinle ve kaygılandığın bir durum olduğunda sezgilerinle hareket et. Şunu söyleyeyim. Yani bu aklındaki kişi hilekar. Yani sana geldiğinde birden insan bir günde dönüşmez. Dönüşmüş olarak işte büyük bir ruhsal erginliğe ulaşmış olarak gelmiyor. O neyse o. Onunla ilgili böyle fantastik hayaller kurma. Ama gündem değiştiği için, şu anda roller değiştiği için adım ondan gelebilir. Ama tekrar söylüyorum, onun hilelerine kanma. O başka bir konu. Ve bu süreçte senin kalbin çok kırılmış. Ama boşaltılmamış bir öfken var. Lütfen her neye kızdıysan bir yastık bul, boşalt o öfkeyi. İyi gelmiyor. Evet, bu insan bir teklifle gelebilir. Tekrar aynı şey geldi. Bir şeye kök olmakla ilgili, bir şey yapmakla ilgili bir teklifle gelebilir. Veya bir şeyin yapı taşını atalım birlikte diyebilir. Sana şu söyleniyor. Yani sen çok büyük bir enerjiye sahipsin. Sen çok kıymetlisin. Eğer istiyorsan önünde çok güzel şeyler var. Yani bu insanla da istiyorsan görüşebilirsin ama onun çok üstünde bir enerji var. Bunu bilmelisin. Ve dikkat etmen gereken şey şu. Geçmişte bu insanı çok ihya ettin sen. Artık onun oyunlarına kanma. Yani ona ne yok? Zırnık enerji yok. Ve manipülasyonlarını biliyorsun. Seni nasıl manipüle ettiğini çok iyi biliyorsun. Artık onlara kanma. Şunu söyleyeyim. Değerin çok anlaşılmış. Bakın, göstereceğim kartları. Görüyor musunuz? 13-31. 13-31. Ne olmuş? Senin değerin
birdenbire yani hiç yokken bu hale dönüşmüş. Boş bir kasa, ağzına kadar dolu bir kasa. Ne olduğunu fark etmişler artık. Bu insan senin ne olduğunu anlamış. O gerçek değerin, ki sen zaten böyleydin. Onlara verdin bu değeri de seni böyle fakir bıraktılar. Ama şu anda bununla gelecek. Ve şunu da söyleyeyim. Bir sözleşmenin içine çekilmeye çalışabilirsin. Ya kıymetin anlaşıldığı için işte aklındaki kişi çok farklı şeylerle gelebilir ama yani sanki bir de seni köşeye de sıkıştırmaya çalışacak. Buna izin verme. Nasıl köşeye sıkıştırmak? Yani tamam, sana bir şeyle geliyor, bir teklifle geliyor ama bir yandan da senin belli konularda o yakaladığın özgürlüğü, o güzel duruşu, e, ondan bir şeyler almaya çalışıyor. Buna izin vermiyoruz. Öyle bir şey yok. Yani iki insan çok güzel iletişim kurabilir, bağlantı kurabilir. Ama senin şu anda yakaladığın çok güzel bir enerji var. Onu koru. Yani burada sana söylenen şey buydu, mesaj buydu. Umarım mesajlar doğru yere gitmiştir. Okumanız bu kadardı sevgili arkadaşlarım. İsteyen ikinci grubu da izleyebilir benimle birlikte. Ben hemen şunları kısaca karıştıracağım. Geldik ikinci gruba. İkinci desteği seçmiş olan, ikinci grubu seçmiş olan arkadaşlarım. Hemen şu anki okumanın enerjisine katılmak için aşağı iniyorsunuz, videoyu beğeniyorsunuz ve benimle birlikte bu güzel enerjiye katılmış oluyorsunuz. Aklındaki kişi seni en son gördüğünde seninle ilgili ne düşündün, ne hissetti? Geniş olarak 10 kart alıp bakacağım. Gözlüğüme takacağım arkadaşlar ya. Göremiyorum. Evet, ilk önce şunu söyleyeceğim. Aklındaki insan biraz fitne fücur, pislik bir enerjisi var. Çok başarılı olduğunu düşünmüş. Yani bir zaferi kazandığını düşünmüş ve seni çok kıskanmış. Ama bu hani sevgiliye olan kıskançlık değil. O özgüvenin, o duruşun, o kendinden emin halin belli ki onda yok. Bir hasetlik, bir fitneli fücurluk valide olarak geldi yani. Bir yandan da bir suçluluk da hissetmiş. Yani böyle bir insanı kaçırdığı için veya böyle bir insanı kırdığı için veya böyle bir insanı kendinden uzaklaştırdığı için onun içinde büyük bir yerin var. Bunu söyleyebilirim. Yani çok büyük bir yerin var ama yani hani kendi içinde bir kaos var bu insanın, benim anladığım kadarıyla. Yani onun için büyük bir şey ifade ediyor olmalısın. Kendi bile bunun ismini koyamamış. Ama bir taraftan da kıskanıyor yani seni. Başarını, duruşunu, özgüvenini, belki giyimini, kuşamanı. Biriyle bir görüşme yapmış ama
bu seninle ilgili bir görüşme olmuş. Yani birinden bir yardım istemiş olabilir, tavsiye istemiş olabilir, aranızı düzeltmesini veya hani tesadüfen hani bir yerde birlikte karşılaşsak mı gibi bir başka kişiden bir yardım istediğini görüyorum. E, Ondan uzaklaşmışsın. Kılıç altısı kartı var burada. Uzaklaşmışsın. Mesafeli olabilirsin, küs olabilirsin. Başka bir yere ondan uzaklaşıp gitmiş olabilirsin ama şu var. Sana kendi içinde bir sadakati var. Konunun ne olduğunu bilmiyorum. Neyle ilgili bu sadakat? Arkadaşlar şu anda birlikte olmadığınıza göre yani bu insanla aranda bir sözleşme var. Onu söyleyebilirim. Yani ruhsal bir sözleşme olabilir. Ama yüreği sana sadık. Kalbi sana sadık. Böyle farklı bir sadakati var. Şimdi şöyle bir düşüncesi var. Sana böyle sanki bir teklif getirmek istiyor ama boşa olacağını düşünüyor bunu. Yani o teklifin çok küçük kalacağını düşünüyor senin için. Yani seni bir kazanan olarak gördü çünkü burada. Ve yani burada çok ilginç bir şey gördüm. Birlikte yol yürüdüğü insanlardan yardım istemiş olabilir. Çekindiği birileri olabilir seninle iletişim kurmayla ilgili. Veya seninle işte senin o coşkulu, tutkulu enerjinle uzun bir yol yürüme arzusu olabilir. Bir yandan da başka biriyle yeni bir yolda olduğunu düşünüyor. Veya başka birinin seni artık kapmasının an meselesi olduğunu düşünüyor. Böyle bu insanla aranda mesafe olabilir. Hiç konuşmuyor bile olabilir bazılarınız. Ama içinde kendi böyle çok duyarsız, ilgisiz, böyle seni hiç görmüyormuş, hiç umurunda değilmişsin gibi davranıyor olabilir. Ama içinde fırtınalar kopuyor. Gerçekten içinde fırtınalar kopuyor. Sen kendini ondan savunuyorsun ona göre. Çünkü seni yaralamış ve artık ona güvenmen çok zor. Ama içinde bir yerde seni tekrar kazanmayı çok arzuluyor. Ve bugünlerde uzun uzun şunu düşünüyor. Bir aklı başına gelmiş diyelim. Sana neler yaptığını düşünüyor. Hani yaparken insan çok anlamaz ya bazı şeyleri. Onlar böyle yavaş yavaş onun zihnine toplanmaya başlamış. Sana neler yaşattı? Neler çektin sen? Bunları düşünüyor. Peki ondan nasıl yankılandın? Hani seninle ilgili böyle bir hasedinden çatladığını gördük ama seni gördü, okey. Ne tür yankılar oldu bunun onda, hayatında, ruhunda? Sessizce ve derinden ve yalnız kalarak ne kadar dört dörtlük bir insan olduğunu hissetmiş. Yani bazen gerçekten hep bunu söylüyorum. Bir şey hayatımızdayken onu göremiyoruz. Tam gözünün önünde çünkü. Belki de fazla yakın. Ama gerçekten yalnız kalmış ve ne kadar mükemmel bir insan olduğunu düşünmüş. Ve niye zamanında seni fark edemediğini çok sorgulamış. Yani böyle bir insanı. Bu kadar her anlamda mükemmel olan bir insanı. Bu kadar her şeye yetişen. Potansiyeli bu kadar yüksek bir insanı.
gücüne de hayran olmuş. Kıskanmış dedim ama hayran da olmuş. Yani iş çevresi bağlantınız olabilir arkadaşlar. Okul olabilir. Hani karşılaşıyor olabilirsiniz ama işte seni bir şekilde görüyor. Ve bu gücüne hayran kalmış ama gücünde bir ustalık var senin. Zorbalık yok. Kendi zorba. Ama yani zorbalık yapmadan insanlar üzerinde kurduğun otoriteye hayranlık duymuş. Görüşemiyorsun, seni çok göremiyor veya hiç enerjini alamıyor ama zaferinden emin. Hayatında hani her detaya vakıf değil. Ama yine de senin çok başarılı olduğundan, iyi durumda olduğundan emin. Gerçekten yeni bir başlangıç arzuluyor. Görüyorsunuz zaten. Tılsım sekizlisi ve alyans. Yeni baştan hani başlasak bir şeyler yapsak bu sefer sabretmeye hazırım. Yani emek vermeye hazırım. Ve seni bir imparatoriçe olarak niteledi veya imparator olabilirsin. Mükemmel insan. Burada bir Tagral kartı geldi. Ne anlatmak istiyor? Bencil bir karakter gördük burada. Evet, sen parlarken onun hayatı çok karamsar olabilir. Burası çok ilginç geldi. Bakın abonos kartı her şeyi devirir. Yani teraziyi ben size hep anlatırdım daha önceki okumalarda. Diyordum ki sen ona çok değer verdin, ağırlık koydun, aşağı düştün, o yukarı çıktı. Şimdi tekrar çıkman gereken yere çıkıyorsun. Onun hayatında bir karanlık, bir kasvet var ve güneşe eksik. Burayı gördük. İşte mükemmel olan şurası. Sen ona göre bir güneşsin ve hayatında bu yok. Ne kadar anlamlı geldi değil mi? İnanılmaz yani, çok etkilendim ben şuradan. Sen bir güneşsin ama onun hayatında bu güneş eksik. Şunu söyleyeyim. Aklındaki kişi asla bir melek değil. Şeytana biraz daha yakın olabilir karakter olarak. Bencil ama sana çok hayran, güçlü bir karakteri var. Sana çok hayran, aynı zamanda bencilce bir şekilde seni kıskanıyor da. Ne diyeyim, hayırlısı olsun. İnşallah bir kendini azıcık da olsa düzeltir. Tabii kimsenin karakterini değiştiremeyiz ama umarım bir şeyler değişir. Peki. Onun da arzuları var kendi içinde. Hani yeni bir başlangıçla ilgili umutları var. Yani ama bugün şöyle bir şey hissediyorum. Hani bu düşünce bunlar ama bugün umutsuzluğu hissediyorum ben karşı taraftan. Bir umutsuzluk enerjisi. Tabi güneş tutulunca dünyada da bir şeyler artık değişiyor. Yani orada bir değişim noktası var. Hemen yarın olacak olan bir şey. Artık da zamanı gelmişti. Yani şu yorumlara yazın, mahvediyorum, perişan ediyorum diye hiç üzülmeyeceğim, söylüyorum. Kusura bakmasın kimse. Çünkü ben hepinizin ne yaşadığını çok iyi gördüm bu 2-3 yılda. Biraz da onlar sürünsün. İşte tekamül yolculuğu ne diyelim. Şunu aldım. Eylem soruyoruz. Eylemin ne olacak diye veya bir eylemi olacak mı? Ay bu da anca suçluluk duysun. Düzelt o zaman. Arkadaşlar yaptığı bir şeyler var. Bunu söyleyeyim. Ve bir bağlantı kurmak istiyor seninle. Bir şekilde bir bağlantı kurmak istiyor. Anlatacağım birazdan. Ve çok vicdan azabı çekiyor. Çok derin bir suçluluk çekiyor. Suçluluk hissediyor. Şuraya bakacağım yani, ne bu kadar durmadan vicdan azabı geldi. Çeksin de okey, niçin yani?
bir şeyleri yapıyor. Hatta bu insan bir şeyler yapmaya başlamış ama sen görmüyorsun. Senin görmediğin arka planda yaptığı bir şeyler var. Yani belki seninle bir araya gelmek için, karşılaşmak için veya tekrar birlikte olmak için arka planda yaptığı bir şeyler var. Uzun bir yol yürümek istiyor ve artık bu bulutların dağılmasını istiyor. Birinden yardım isteyebilir. Burada iki karakter geldi çünkü. Birinden yardım isteyebilir. Başı önünde, Allah'a şükür yani. Hani suçluyum demiş. Ve kalbinin anahtarını sana teslim etmek istiyor. Bunu tanıdınız değil mi? Birkaç okumadır geliyor. Hani demiştim daha önce de, kalbinin anahtarını kimseye vermek istemiyor artık, çok acı çekmiş diye. Ama bu anahtarı sana vermek istiyor. Şu da var. Senin için hayatı kolaylaştırmak istiyor. Yani hani prens gibi, prensesler gibi bir şeyler yaşamanı istiyor. Veya sana daha büyük tekliflerle gelmesi gerektiğini düşünüyor. Şu vicdan azabına bakacağım demiştim. Bunları topluyorum. Nedir? Niye bu kadar suçluluk duyuyor bu? Bunun niye başı önünde? Aranıza giren insanları dinlediği için çok pişman, çok vicdan azabı çekiyor. Başkalarının sözünü çok dinlemiş seninle ilgili. Ve bununla ilgili çok büyük bir pişmanlığı var. Evet, kalbini sunmadığı için o zaman çok korunmacı olmuş. Yani o kalbi kapatmak için, kendini korumak için çok büyük bir savunma pozisyonunda olmuş. Olayı görememiş. Yani bu insan seni düşman gibi görmüş. Kendini sana karşı savunmaya çalışmış. İşte böyle dayılık taslamış olabilir. Ama aslında kalbini açacak anahtar sendeydi. Evet, ruh eşi olduğunuzu şu anda biliyor. Ama bunu geç fark ettiği için, gerekli eylemleri yapamadığı için pişman. Aynı zamanda sen bunu ona anlatmaya çalışmışsın. Yani bizim aramızda işte özel bir bağ var. Hani boşuna karşılaşmadık. Ona bunu anlatmaya çalışmışsın ama dinlememiş, anlamamış seni. Seni kaybettiği için pişman. Yani bu kadar kırdı, üzdü ve kaybettiği için senin bu insana verdiğin bir emek var. Bırakacağını hiç düşünmemiş ama bırakmışsın o emekleri. İşte o düşünce için pişman. Yani bırakacağına inanmıyordu ya. Bir şeylerden vazgeçmeyeceğine inanıyordu ya. Bunun için pişman. Tabii pişman olabilir. Bu bizi hiç ilgilendirmez. Ne yapmalısın? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zamanda soracağım. Merak etmeyin, kartlarım burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine geldim, merak etmeyin, ikinci çakrayı yapacağım arkadaşlar hafta içi. Öncelikle sana şu söyleniyor. Zafer senin. Ama enerjini korumalısın. Bakın yine bu enerji kartı geldi. Göstereceğim. Tamam, zafer senin. Şöyle göremiyorsun sanırım. Çekeyim şunları. Zafer senin, enerjini koru. Evet, sen uzaklaşmışsın bu insandan ama içinde de bir umut olmuş. Bunu söyleyeyim. Hani o umutlar gerçekleşecek. Ama bu insanla bir araya gelsen de gelmesen de bir şeyleri şifalandırmasın. Geçmişte sorun olmuş. O sorunlarda tabii ki her zaman söylüyorum, insanlar hayatımıza girebilir, bizi üzebilir.
Ama bunlar bizim her zaman kendi negatif kalıplarımızın, inançlarımızın yansımalarıdır. Bunu şifalandırmalısın diyor. Ve ne kadar güçlü olduğunu artık anla. Bir şeyleri sorgulamalısın ama o insanı veya başkasını değil. Hep ne diyorsunuz? İşte beni çok üzdü, beni çok kahretti, bana onu yaptı. Nasıl yaptı? Nasıl biz buna izin verdik? Soru bu. Bu bir daha olmayacak. Evet, ikinci çakrayla ilgili güzel yeni bir başlangıç var. Parasal konularla ilgili, aşkla ilgili, belki tutkuyla ilgili güzel başlangıçlar veya ikinci çakranın şifalanması yeni başlangıçları tetikleyecek. Bir kutlama, bir mucize. Uzaklaştığın yerden yolculuğa, yani bavulunu alıp belki gittin, uzaklaştın o insandan, ama bir kutlama var. Sabrettin, çok sabrettin biliyorum. Ve burada çok duygulandığını da biliyorum ben şu anda senin. Ama sonunda hak ettiğin yere geliyorsun. Lütfen şey yapmayın, ağlamayın demeyeceğim, ağlayın. Yani mutluluktan ağlanır, hiç problem değil. Çok sabrettin ve sana çok uzun süredir sabret deniyor ama artık iyi yere geliyorsun, merak etme. Canlarım. Şimdi hani acımıyoruz diyorum arkadaşlar. Gaddar falan değilim ama şunu hayatımda çok çok net bir şekilde gördüm. İnsanlara ne yaptığını göstermediğinizde aynı şeyi yapmaya devam ediyorlar. Maalesef insan uslanmaz bir varlık. Bir tanıdığımın bir hikayesi vardı. Kızı çok yaramazlık yapmış. O da demiş ki akşam seni babana söyleyeceğim. Seni dövdüreceğim, bir de göbek atacağım. Yemin etmiş. Neyse, babası gelmiş söylemiş. Babası da vurmuş bir tane totosuna. İçin sızlamadı mı demiştim. Sonra şey dedim, göbeğe attın mı peki dedim. Ondan sonra attım dedi. İçin sızlamadı mı dedim. Hem içim sızladı hem göbeğe attım dedi. Yani siz de böyle olacaksınız. İçin sızlasa bile göbeğini de atacaksın. Yani sen nasıl üzüldüysen onun da üzülmesi lazım. Aşkı bu devleştirir. Aşkı büyüten şey acının o ateşi. Ve zamanda sorup bitiriyorum. Canlarım, güzellerim. Ben hissettim. Yani şöyle düşünün. Hepinize böyle sıkıca sarıldığımı düşünün, olur mu? Yedi gün 7 hafta. Bunu çok hissettim. Arkadaşlar yay burcu geldi. 9 hafta 9 ay diyor ama yay burcuna girdik zaten. 4 gün 4 hafta, aynı zamanda 4 Aralık'ta biliyorsunuz. Yani yarın bir güneş tutulması var. Buna da işaret ediyor olabilir. Bunlar önemli zamanlar. Bu zamanlarda gelişmeler olabilir. Karşı taraftan eylem gelebilir. Konuşmalar olabilir. Ama burayı çok derinden hissettiğimi söylemek isterim. Evet, hepinizi seviyorum. Kocaman kocaman öpüyorum. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenin. Bu video mesela çok beğendiğiniz ve çok izlediğiniz bir videoydu. O yüzden tekrar karşınıza geldi. Hepinize sevgilerimi iletiyorum. Çok tatlısınız. Kalpler gelsin. Göreyim o kalplerinizi. Böyle hepsini kucaklıyorum. Ben de böyle kocaman yolluyorum size. Canımsınız. Okuyacağım ben sonra o canlı yayın mesajlarını, merak etmeyin. Burası sadece birbirimizi seviyoruz arkadaşlar. Video bitti. Sadece böyle aşk yaşıyoruz birileriyle. İsteyen ayrılabilir. Canımsınız hepiniz. Hadi gidiyorum. Birlikte sayalım. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.